Grubun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Grubumuzun ön bedeninde bitiş noktamız yukarıya doğru V şeklinde. Arka grubumuz ise tam tersi olacak. Bitiş noktamız şu civarlardan kenarlara doğru olacak. Şöyle bir V'likte olacak. Yanları birleştirdiğimizde ön uzun, arka kısa olacak ve boyundan dolanan askılar arkada hoş bir bütünlük sağlayacak. Yine grubumun ön bedenini arka bedenden 2 santim büyük yaptım ve burada ortada V'mizin aşağıya doğru olabilmesi için yaptığımız işlemi tekrarlıyorum. 2 tane trabzan aldım, bekletiyorum fıstık yapar gibi. Üçüncü trabzanımı da normal bir fıstık yapar gibi örüyorum. 1 2 beklettim ve üçünü birden çekiyorum. Tekrar tığımı aldım. Aşağıda 1 2 zincir atlıyorum. Üçüncü zincirime batarak bir üçlü fıstık daha oluşturacağım ve tam orta noktadaki V'yi oluşturacak çıkıntıyı yapmış olacağım. İkinci trabzanımı da yapayım. Son ilmeğimi örmeden bekletiyorum ve üçüncü trabzanımı da yaptıktan sonra hepsini birden alıyorum ve şöyle bir tam orta noktada bir V'miz oluşuyor arkadaşlar. Bu V'miz arka bedenin bitimine kadar devam edecek. Üçlü trabzanlarla buraya kadar geldim. Aralarda bir zincir çekiyorum ve bir zincir de aşağıda atlayarak yapıyorum. Grubumuz böyle başladı. Yandaki dikişimin uyuşabilmesi için burada 1 2 3 4 sıra lacivert yaptıktan sonra beyaza geçip 4 sırada beyaz yapacağım. Daha sonra da kırmızı ipimize geçeceğiz. Etek ucum buradaki görüntünün tam tersine olacak. Benim V'lerim aşağıya doğru olacak. O yüzden ne yaptım? Şuradaki dolgularımı saydım. Üçlü dolgularımı. 16 tane çıktı. Ben 15 dolgu yaptım. Çarpı 4. 60 ediyor. Ve 2 tane aradaki zincir için ekledim. 62. Bir de bu tarafı ekleyince 122 zincir çekiyorum. 2 tane de yukarıya dolgu yapabilmek adına çıkıyorum. Şurada tam orta noktadan başladığım arka bedenin etek ucunu görüyorsunuz. 3 dolgu yapıp bir tane zincir çekerek birinci sırayı oluşturdum. Bir tane zincir atlayarak da devam ediyorum. Burada zincirimin devamını öreceğim şimdi. Bunu neden anlatıyorum uzun uzun? Çünkü eğer düz bir zincir çekip buradan buraya kadar yapıp şu V'yi yapmaya kalkarsanız çok dar bir arkanız olur. O yüzden ve şimdi ben devam edeceğim. Zincirimi dolduracağım. Ve şurada gördüğünüz işlemin tam zıttını yapacağım. Ön bedende V'miz yukarıyayken arka bedende V'miz aşağıya doğru olduğu için tam tersinde bir işlemle kenarı bitireceğim. Evet, lacivert ile başladığımız etek ucumuzdan yukarıya doğru 4 sıra ördük. Şimdi ben beyazı taktım ve size daha güzel, daha detaylı anlatabilmek için yeniden videoya geçtim. Çünkü ben bunları lacivert ipimle çekmiştim ama pek net görünmemiş. O yüzden tekrarlıyorum. 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Şurada bir önceki sıradan olan boşluğuma başlıyorum. 3 tane trabzan yapmaya. Şuradaki boşluğa dönüşte tekrar 3 trabzan yapacağım ve tekrar zincir çekip tek trabzan yaparak yine böyle bir boşluk oluşturacağım. Aralarda zincir çekmeden trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Üçer üçer. Ortaya geldiğimizde buluşalım. 3 tane trabzan aralara zincir çekmeden ortaya kadar geldim.
Ama ilk başta birinci sırada aralara bir zincir çekiyoruz ve aşağıda da bir tane zincir atlıyoruz. Zincir çekmemeye diğer sıralarda başlıyoruz. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi geldik ortaya. Ortada ne yapıyorduk? Tığımızın başına alıyoruz. 3 kere de çektiğimiz trabzanı 2 kere de çekiyoruz. Üçüncüyü bekletiyoruz tığımızda. İkinci trabzanımızı da aynı şekilde bekletiyoruz. Üçüncü trabzanımız da aynı şekilde bekliyor. Tığımızın başına tekrar alıyoruz. Şuradaki ikili trabzanlarımızın, dolgularımızın hemen bitimindeki boşluğa batıyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Aslında bu bir fıstık yapma işlemi ama burada görüyorsunuz altılı oldu ve iki yana dağılmış şekilde oldu ve hepsini aynı şekilde çekiyoruz. Bir zinciri burada çektikten sonra buradaki trabzanlarımızın devamını şuraya yapıyoruz. Evet, sıramızın sonuna geldik. Buradaki boşluğumuza üçlü trabzan yaptık ve bir zincir çekiyoruz. Tekrar aynı noktaya batıyoruz. 4 zincirle yukarıya çıkıp dönüyoruz ve buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Yani bu V'yi yukarıya doğru çıkarırken mantığımız yanlardan bir dolgu yani üçlü trabzan 3 tane arttırırken burada ikisini bir alıyoruz. Böylece sayılarımız eşit şekilde 15 tane dolguyla başlamıştım. 15 dolguyla devam ediyorum. Bitimine kadar arka bedenimiz aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben 3 sıra daha beyaz ördükten sonra kırmızı ipime geçeceğim ve kırmızı ipimle finali yapıp yanları dikeceğiz. Çünkü çok uzun bir arka beden değil bu. Şurası belde olacak. Yanları dikeceğiz. Şuradan omzumuz olacak. Askılar yukarıdan gelip buralara birleşecek. Şimdi marine crobumuzun üst bölümünü bitirdim. Yanları güzelce ön taraftan tığladım. Temizliği yapılacak, buradaki iplere dikkate almayın. Ve şimdi etek ucunu yapacağım arkadaşlar. Üst bölüme, burası arka biliyorsunuz crobumuzun. Böyle askılarımız gelecek. Uzunca bir askı ördüm. Yaklaşık 1,5 metre uzun. Şu an 2 katını görüyorsunuz. Askımızı şuradan geçirdikten sonra şöyle arkada ortalayarak bir yuvadan geçireceğiz ve şuradan bağcık yapacağız. Ve son olarak da şöyle bir süsüm var benim. Bir gömleğimin yakasındaydı bu. Tek tarafı düşünce ben de tek tarafını sökmek durumunda kalmıştım. Onu da şuraya dikeceğim. Kırmızı bir iple birkaç yerinden tutturmam yeterli, sıkı sıkı. Böyle de güzel tatlı bir havası olacak. Bağcıklarının da şurada olduğunu düşündüğümüzde crobumuz güzel olacak. Şimdi ben etek ucunu tığlayacağım ve sonra crobumuzun detaylarıyla buluşacağız. Şimdi son işlemimizi yapıyorum arkadaşlar. Örgü konusunda etek ucundayım ve şurada ön bedende zincirlerimin üzerinden sık iğneler yapa yapa geldim. Yandan arka bedene geçtim. Arka bedende trabzanlarımız vardı ve zincirlerimiz vardı. Her bir trabzanımızın tepesine bir tane batıyorum ve bir tane de zincirime batıyorum. Orta noktada da 2 tane sık iğne yaptım. Şu arttırma gibi gözüken bölümde, ikili trabzanlarımın olduğu bölümünde ve yine devam ediyorum sık iğnelerime. Her bir trabzanımın tepesine bir sık iğne yapıyorum.
boşluğa bir sık iğne yapıyorum ve son olarak askımızın takma aşamasına ve süsümüzü dikme aşamasına geçeceğiz. Askımı ortalayıp şuradaki yuvadan geçirdim ve şöyle bir düğüm attım. Bu düğümü istiyorsanız atmayabilirsiniz ama ben böyle kullanmak istiyorum ve geliyorum şuradaki dikişimi yapmaya, süsümü buraya dikmeye ve herhangi bir yerden arkadan giriyorum. Minik minik dikeceğim. Sağlam bir iple dikerseniz iyi olur arkadaşlar. Ve kesiyorum. Burada dikiş bölümümüz bitti. Geçiyoruz arka detaylara. Şimdi şurayı azıcık yükselteyim. Ve bunu giyiyoruz arkadaşlar. Bunu ben başkasına yaptığım için şu an size sadece anlatmak için gelişi güzel göstereceğim. Bunu giyiyoruz ve omuz ölçülerimizi ayarlıyoruz. Şimdi şurası, şöyle baktığımızda şurası ortalama bir yer. Buradan çıkarıyorum. Şunu da hemen sayıyorum. 2 4 6.'dan çıkarmışım. 2 4 6. Bunu da şuradan çıkarıyorum. Askılarımın uçlarını da temizleyeceğim ve içeri çekeceğim. Onları da unutmayalım. Birini yapmışım, birini yapmamışım sanırım. Ve şöyle bunu ayarladıktan sonra arkadan şöyle tatlı bir fiyonk yaparak kullanıyoruz. Veya iki taraflı da yapabiliriz. Onu da deneyeyim. Askımı zincir çekip üzerine sık iğne yaptım. Eğer fiyongunuzun büyük olmasını istiyorsanız, yani uzun olmasını istiyorsanız daha uzun bir askı yapmanız lazım. Ben 1,5 metre yaptım. Çok büyük olmasını istemedim. Şöyle açalım. Şuradaki mesafeyi, etek ucunu geçsin istemedim ben. Ama istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Şurayı da içeri aldıktan sonra bluzlu işim bitiyor. Evet, bir crop'umuzun daha sonuna geldik. Güzel bir crop oldu. Çok beğendim ben bunu. Kırmızı da ayrı bir canlılık kattı. Daha bir heyecanlı, daha bir hoş oldu. Şurada benim gömleğimden kalan metal parçada güzel oldu. Onu da sevdim. Ve şimdi geliyoruz detaylarına ve tüm bilgilere. Evet efendim, şöyle. Şu an ben buraya her zaman bir adet güzel kız çiziyordum ama bugün çizmedim. Çünkü çok fazla detayların içinde kaybolsun istemedim bu parçanın. Net anlaşılsın istediğim için böyle iki tane matematik deseniymiş gibi anlatacağım şimdi size. Efendim, bir tane ön bedenimiz var. Şuradan başlıyor. Bakayım kameramdan da net gözüksün. Sonra çok üzülüyorum gerçekten. Şuradan başlıyoruz efendim ön bedenimizi. Sağa ve sola doğru böyle V şeklinde genişleyerek ön ortası da böyle şuradan şuraya kadar gidiyor ön ortamız. Ve genişledikten sonra şurada yanlarımızı yapıyoruz. Sonra tekrar yanlarımızla beraber şurası aynı hizada bitiyor zaten yanlarımızla. Böyle bir altıgen benzeri ön beden kalıbımız var. Gözümde canlandırarak ördüm bu kalıbı. O yüzden çok güzel oldu. Yıllar önce buna benzeyen marin bir kıyafet dikmiştim. Şimdi de benzerini ördüm. Hayat tekerrürden ibarettir. Tekrar yapmış olduk. Şimdi arka bedenimiz daha farklı arkadaşlar. Arka bedenimiz zincir şeklinde başlıyoruz. Şöyle bir zincirimiz var. Ben bu beden için az sonra ölçülerin hepsini vereceğim. Bu beden için 61 taraf 120, 2 de buraya vererek 122 zincir çektim
ve üzerine üçlü üçlü trabzanlar yaparak şu arada da şöyle bir bölümümüz vardı, hatırlıyorsunuz. Şu bölümde de şöyle bir şeyimiz vardı. 1 2 3 trabzan yapmış. Şuraya 1 2 zincir atlamıştık. Sonra tekrar 1 2 3 tane trabzan yapıp hepsini aynı anda çekmiştik ve diğerleri aralarda bir zincir şuralarda vardı. 1 2 üçlü trabzanlarımız vardı. Şurada bir zincir, şurada bir zincir şeklinde trabzanlarımız devam ediyordu. Ve şimdi bizim şuradaki yan ile şurası yan, şurası da bizim arkamızın yan bölümü, şurası omuzlara yakın olan bölüm, şurası bele yakın olan bölüm. Böyle bir arka kalıbımız var ve size şimdi aradaki fark şu arkadaşlar. Birini sihirli halka ile başladım. Ön bedeni sihirli halka ile başladım. Arka bedeni zincir ile başladım. Böylece iki farklı model elde ettik. Yanları eşit uzunlukta yaparak çok güzel bir crop elde ettik. Ve şimdi size askılı marin crop'umun detaylarını vermek istiyorum. Yan uzunluğumuz şurası 17 santim. Ön ortası başka bir renkle yapayım burayı. Şöyle mor olsun orası da. Ön ortamız 40 santim. Yani şuradan şuraya kadar 40 santim. Ön genişliğimiz de efendim, hemen onu da şuradan şuraya kadar genişliğimiz de 44 santim. Tabi bu kim için yapıldı? 36 beden bir genç kızımız için yapıldı. Lütfen bu detayları atlamayın. Az sonra size kendiniz için nasıl ölçüyü bu hale getireceğinizi de anlatacağım. Nerede kaldım? Ön genişliği verdim. Arka genişliğimiz de şuradan şurası 42 santim. Çünkü arkayı dar yaptım. Ve arka ortası tabii ki yanlar 17 santim olunca arka ortası da şurası, yani şurası 17 santim. Çünkü arka ortamız şurada neyse ortada şurada o, şurada da o. Eşit şekilde çıkıyor arka bedenimiz. Her bir yeri 17 santim. Askı yaptık 1,5 metre. İpimizin ağırlığı, önce ipimizden bahsetmek istiyorum. Lacivert ve beyaz olan ipimiz İtalyan Mercerize. Maalesef siparişte olan bir yanlış anlamadan dolayı buradaki kırmızı ipimi farklı bir ip yolladıkları için ve benim de artık daha fazla sizi bekletmek istemediğim için, zamanım da olmadığı için maalesef elimdeki kırmızı pamuk iple devam ettim. Kırmızı ipim pamuk ip efendim. Ağırlığımızı tek tek ölçemedim. Hiç aklıma gelmedi tek tek ölçmek. Önce şu lacivertleri ölçüp sonra kırmızıyı hesaplayabilirdim ama orayı düşünemedim. O yüzden kusura bakmayın. Tüm iplerimizin ağırlığı, crop'umuzun ağırlığı 150 gram. Yani 2 yumak alsanız çıkar. Askısını 2 metre örersiniz. Yine de artar. Daha uzun da yapabilirsiniz. Veya çocuklarınız için, bebekleriniz için yapıyorsanız 50 gram. Bir tane tığım 3 numaraydı. İpim İtalyan Mercedes ve pamuk demişim. Pamuk ipim kırmızı olan bölümdü. Şimdi size bu basit crop'u yapabilmek için basit bir formül söylemek istiyorum arkadaşlar. Şuraya da formülü kısaca yazdım. Göğüs genişliğinizi ölçüyorsunuz. Bölü 2 yapıyorsunuz. Ve ön ve arka bedeninizin genişliğini buluyoruz tabii ki. Artı 2 santim ekliyoruz.
ön bedene. Diyelim ki biz 98 santim göğüs çevresine sahibiz. Bölüyoruz 2'ye. 49 santim artı 2 ekliyoruz. 51 santim. 51 santim bizim ön bedende göğüs çevremiz. Arkada da yine aynı şekilde 49 santimi yapıyoruz. Ön bedende göğüs olduğu için daha geniş bir alana sahip olması gerektiği için arkayla eşit olamaz. O yüzden bu küçük uygularsanız çok daha güzel, üzerinizde çok daha hoş duran kıyafetler elde edersiniz. Hem örerken hem de dikerken bu formül geçerlidir. Eşit yaptığınızda maalesef bazı kıyafetlerde evet eşit yapmak zorundayız ama böyle küçük kıyafetlerde özellikle ve klasik bazı kıyafetlerde bu formülü uygularsanız üzerinizde kıyafet daha güzel duracaktır. Şimdi şurayı da şöyle tekrardan bir size vereyim. Resmini çekmek isteyenler varsa şöyle bir yukarıya da kaldırayım. Daha güzel görünsün. Ve şuradaki bölümü de büyütüyorum. Evet. Gayet güzel okunduğunu düşünüyorum. Dilerim güzel çıkar. Evet efendim. Crop'umuz bu kadardı. Bayağı bir crop ördük. Bence bu en sevimlilerinden biri oldu. Çünkü kırmızı gerçekten bir canlılık kattı. Renk çok güzelmiş. Şu da güzellik kattı. Sevdim böyle ufak pırıltıları severim. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Her yaşta insanın rahatça giyebileceğini düşünüyorum. Özellikle yazlıkta, plajda ve sahil yerlerinde çok güzel giyilebilecek bir kıyafet. Ama bunu eğer serbest meslekte çalışıyorsanız bunu giyip altına da güzel klasik bir pantolon giyip veya bir denim pantolon giyip veya şık bir etek giyip veya işiniz uygunsa şort da giyip gidebilirsiniz. Günlük kıyafet olarak da çok güzel her yerde kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.